İnsanlık varoluşunun şafağından bu yana gökyüzüne bakmış ve o kadim soruyu sormuştur. Bu koca evrende yalnız mıyız? Her iki türlü de cevabı korkunç olan bir soru. Ancak insanın bitmek bilmez merakı ve keşif arzusu her zaman korkusunun önüne geçmiştir. Ve ilk fırsatını yakaladığımız andan beridir bizden başka bir yaşam bulma umudu ile evrenin derinliklerine uzun uzun bakıp duruyoruz. Galileo'nun ilk teleskobundan fırlatılan ilk yörünge uydularına, en güçlü kozmik gözümüz olan James Webb teleskobundan Çin'deki yarım kilometre çapa sahip FAST istasyonuna kadar elimizdeki tüm imkanlar ile o derin karanlıktan gelecek bir işaret arıyoruz. Bize yalnız olmadığımızı gösterecek tek bir ışık. Ancak güzel bir laf vardır. Karanlığa uzun süre bakarsan elbet bir gün o da sana bakar. Ve kim bilir, belki de sistemimize olağan dışı şartlarda gelen bir yabancı ziyaretçi sonunda bize o karanlığın içindeki ilk bakışı atmış olabilir. Gerçeği Bula hoş geldiniz. ...2025 yılında Güneş sistemimize sıra dışı bir şekilde giren 3 Atlas, yani 3. yıldızlar arası cisim aslında insanlığın karşılaştığı ilk sıra dışı durum değil. Karanlığın içindeki gözleriyle olası ilk karşılaşmamız aslında çok daha öncesine dayanıyor. Yıl 1977, Ohio'da sıcak bir Ağustos gecesi. Zamanının gelişmiş radyo teleskoplarından olan Big Ear, yani büyük kulakta görevli astronom Jerry Ehman, teleskobun uzayı dinleyip frekans dalgalarını kağıda döktüğü yüzlerce metre uzunluğundaki çıktıları incelerken olağan dışı bir radyo sinyalinin varlığını keşfeder. Ve heyecanla ne yazacağını bilemeden içgüdüsel bir tepki olarak sinyalin yanına WOW yazar. Ve astronomideki en büyük gizemlerden birisi kayıtlara WOW sinyali olarak geçer. Tam 72 saniye boyunca süren sinyal 1420.4556 MHz frekansında, yani hidrojen çizgisinde tespit edilmiştir. Evrendeki en bol element olan hidrojenin yaydığı bu frekans, radyo astronomlar için evrensel bir iletişim kanalı olarak kabul edilir. Ve bizim gibi akıllı bir medeniyet gerçekten birilerine selam vermek istiyorsa, sonsuz parazitle dolu evrenimizde spesifik olarak bu frekansı kullanarak kendini belli edebilir. Sinyalin band genişliği ise son derece dar bir band olan 10 kHz'di. Yani doğal oluşumlardan ziyade yine yapay olarak özel üretilmiş bir taşıyıcı dalgayı andırıyordu. Lakin WOW sinyalini bu kadar gizemli yapan şey sadece tek seferlik bir sinyal olmasıydı. Sanki yay takım yıldızı bölgesindeki birileri kalan son güçleriyle evrenin sonsuz derinliğine şişede bir mesaj atmışlardı da biz o mesajı tesadüfen duymuştuk. Ancak dünyadaki en güçlü radyo teleskoplar ona dikkatlerini verene kadar mesaj uzayın sonsuzluğunda kaybolup gitmişti bile. Ve kaynağından gelen sinyal de sonsuza kadar kesilmişti. Aradan yıllar geçti. Başta SETI, yani dünya dışı yaşamı aramak için kurulmuş organizasyonlardan tutun, pek çok ülkeye kadar yüzlerce bilim insanı bir cevap, bir yaşam kırıntısı bulmak için uzayı taramaya devam edip durdular. Ve 2015 yılında NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu verilerini inceleyen Tabitha Bojan ilginç bir olayı keşfetti. Dünyadan 1470 ışık yılı uzaklıktaki Ku takım yıldızında KIC 8462852 kod adlı yıldızda, ki artık o tabi yıldız olarak anılıyor, ilginç bir ışık dalgalanması mevcuttu. Normalde yıldız ışıkları son derece sabittir. Ancak ölümlerine yakın zamanlarda garip dalgalanmalar yaşarlar. Ancak burada durum farklıydı. Normalde bir gezegen bir yıldızın önünden geçerken onun yaydığı ışığı %1 civarında düşürür. Ancak tabi yıldızında bu düşüş %22 civarında ve tamamen düzensiz bir şekilde oluyordu. Bu anomali bilim dünyasının aklına ilk olarak Amerikalı teorik fizikçi Freeman Dyson'ın hayatımıza kattığı Dyson küresi ya da Dyson sürüsü iddiasını getirdi. Bu teorik yapılar tip 2 seviyesine erişmiş çok ileri medeniyetlerin akıl almaz boyuttaki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için sistemlerindeki yıldızın etrafını onun enerjisini toplayacak milyarlarca güç istasyonu ile donatması anlamına geliyor. Ve bu yoğun tabakada doğal olarak yıldızın ışığının ciddi şekilde dalgalanmasına sebep olur. Tabi yıldızı yıllarca gözlemlendi ve en olası açıklama olarak yıldızın etrafında bir kuyruklu yıldızın veya büyük bir ayın parçalanması kaynaklı yoğun toz tabakası olabileceği sonucuna varıldı. Bunun da başlıca sebebi görünen ışığın azalıyor olmasına rağmen kızılötesi ışığın azalmadan o gizemli katmanın içinden geçebiliyor olması. Ancak Dyson küresi veya sürüsü olasılığı da tamamen elenmiş değil.
Halen bilim insanlarına göre %5 ihtimal bile olsa orada gelişmiş bir medeniyetin kurduğu bir düzenek olabilirmiş. Teleskoplarımız bir medeniyeti güneş sistemimizin çok çok uzaklarında aramaya çalışırken 2017 yılının Ekim ayında beklenmedik bir şey olur. İnsanlık yaşam arayışı için sonsuz derinliklere nasıl gideriz acaba diye düşünürken o derinliklerden bir yolcu bizim ayağımıza kadar gelir ve ortalık bir anda karışır. Kozmos'tan gelen tek şey gizemli sinyaller değildi. Bazen de beklenmedik gök cisimleri sahneye çıkarak bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Bunun da güzel bir örneği olarak Ekim 2017'de insanlık tarihindeki ilk yıldızlar arası ziyaretçi olduğunu öğrendiğimiz tuhaf bir nesne Güneş sistemine girdi. Bir Oumuamua, Hawaii dilinde uzaklardan gelen haberci anlamına gelen ismiyle hayatımıza giren bu obje Güneş'e yaklaşırken keşfedildi ve sıra dışı özellikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Oumuamua yaklaşık 400 metre boyunda, 40 metre eninde sıra dışı uzun ince bir şekle sahipti. Hiçbir bilinen asteroid ya da kuyruklu yıldız bu kadar pro gibi bir yapıya sahip değildi. Dahası yapılan teleskop gözlemleri ne bir kuyruklu yıldız gibi belirgin bir gaz, toz kuyruğu gösteriyordu ne de kimyasal izlere rastlanıyordu. Başta asteroid olarak sınıflandırılan Oumuamua, daha sonra yörüngesinde tespit edilen hafif bir sapma, gizemli bir ivmelenme nedeniyle tekrar kuyruklu yıldız kategorisine alındı. Zira bu küçük itki Güneşten ısınan buzların buharlaşıp nesneyi itmesiyle açıklanabiliyor. Ne var ki klasik kuyruklu yıldız belirtileri yine de yoktu. Bu açmaz Oumuamua'nın doğası hakkında pek çok spekülasyona yol açtı ve işte tam bu anda dünya Harvard Üniversitesi'nde başarılı ve oldukça zengin bir kariyeri olan astrofizikçi Avi Loeb ile tanıştı. Avi Loeb ve meslektaşı Shmuel Bieli, Oumuamua'nın alışılmadık özelliklerini açıklamak için alışılmadık bir hipotez ortaya attı. Ya bu cisim aslında bir ışık yelkeni ise, yani güneş ışığının baskısıyla hareket edebilecek kadar ince yapılı bir uzay aracı. Loeb ve ekibine göre bu, uzak bir uygarlığın göndermiş olabileceği devre dışı kalmış bir uzay çöpü. Mesela bir ışık yelkeni parçası ya da belki de aktif bir keşif aracı olabilirdi. Elbette oldukça radikal bir iddia ve bilim dünyasında da doğal olarak hararetli tartışmalara yol açtı. Loeb kesin konuşmasa da yabancı bir uzay aracı olma ihtimalinin dikkate değer olduğunu savundu. Ve Oumuamua'daki anomaliyi açıklamak için eldeki doğal senaryoların yetersiz kaldığını öne sürdü. Bilim camiasının çoğunluğu ise olaya karşı daha temkinliydi ve Oumuamua için Avi Loeb'in aksine daha normal olan açıklamalar yapmaya başladılar. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Stephen Dash ve Alan Jackson liderliğindeki bir ekip yaptıkları ayrıntılı hesaplarda bu gizemli nesnenin aslında başka bir güneş sistemindeki Plüto benzeri bir gezegenin buzlu kabuğundan kopmuş bir nitrojen buzulu olabileceğini gösterdiler. Bu teoriye göre Oumuamua yaklaşık yarım milyar yıl önce bir çarpışma sonucu bir gezegenin yüzeyinden fırlamış bir parça olabilir ve yolculuğu boyunca kozmik ışın erozyonuyla yavaş yavaş incelip yassılaşmış olabilir. Nitrojen buzundan oluştuğu için Güneş'e yaklaştıkça buharlaşarak hem bir itki sağlamış hem de geriye görünür bir iz bırakmamış olabileceği hesaplandı. Hatırlarsanız o zamanlarda da medyada büyük olay olmuş ve uzaylı gemisi geldi filan diye haberler yapılmıştı. Ancak sessiz sedasız sistemimize giren bu ilginç yapılı cisim dünyayı istila etmeden yoluna devam edip hayatımıza girdiği gibi çıkıp gitti. Ancak bu sefer karşımızda yapısal ve davranışsal olarak çok büyük bir gizem mevcut. Sistemimize giren 3. Interstellar yani yıldızlar arası nesne olan 3I Atlas. 1 Temmuz 2025 tarihinde Şili'deki Rio Hurtado bölgesinde bulunan Atlas teleskobu derin uzayda hareket eden soluk bir ışık noktası tespit etti. Otomatik yazılımlar tarafından ilk başta A11PL3Z geçici koduyla etiketlenen bu cismin sıradan bir asteroid olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Çünkü yörüngesi ve hızı daha önce gördüğümüz hiçbir nesneye benzemiyordu. Yörünge parametreleri hesaplandığında astronomlar şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Cismin dış merkezliliği birden çok daha büyüktü. Yaklaşık 6.14'tü. Gök mekaniğinde dış merkezliliği 0 ile 1 arasında olan cisimler eliptik yörüngeler çizer ve Güneş'e bağlıdır. Dış merkezliliği 1'e eşit olanlar parabolik, birden büyük olanlar ise hiperbolik yörünge izlerler. Ancak 3I Atlas'ın 6.14'lük dış merkezliliği onun Güneş'e bağlı olmadığını, sonsuzluktan gelip sonsuzluğa giden bir ziyaretçi olduğunu matematiksel bir kesinlikle kanıtlıyordu.
O, Oumuamua ve 2I Borsov'dan sonra keşfedilen 3. yıldız arası nesne olarak hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Hızlı derken gerçekten son derece hızlı bir şekilde giriş yaptı. Saniyede 68 kilometre gibi muazzam bir hızla. Ancak cismin bu denli gündeme gelmesini sağlayan bazı ilginç anomaliler var. Mesela Ağustos 2025'te nesneyi izleyen Hubble Uzay Teleskobu cismin Güneş'e yaklaşırken arkasında ya da yanında değil, önünde bir kuyruk oluşturduğunu tespit etti. Normalde kuyruklu yıldızlar Güneş'e doğru yaklaştıkça ısıdan dolayı içlerinde donmuş olan çeşitli maddeler buharlaşmaya başlarlar. Ve bu da asteroidin arkasında bir toz kuyruğu oluşturur. Zaten kuyruklu yıldız ismi de işte buradan geliyor. Ancak 3I Atlas'ta bu kuyruk hem terste hem de hiçbir spiral çizmeden düz bir şekilde çıkıyordu. Yani bir uzay gemisi sanki yavaşlamak için ters itki motorlarını açmıştı da hızını kasıtlı olarak düşürüyor gibiydi. Fakat gözler nesneye çevrildikçe anomaliler azalacağı yerde artmaya başladı. Ve bir kez daha karşımıza kariyerini dünya dışı yaşama arama üzerine kurmuş Harvardlı profesör Avi Loeb çıktı. Loeb ve ekibi 3I Atlas'ın hareketlerini incelerken Güneş'e yaklaştıkça nesnenin hızının artmaya başladığını ve normal kütle çekim yörüngesinden sapmaya başladığını açıkladılar. Garip olan ise 3I Atlas gibi son derece büyük bir cismin neredeyse 10 kilometrelik bir çapı olduğu düşünülüyor. Bu şekilde hızlanması için arkasında devasa bir toz bulutu bırakması gerekir. Ancak asteroidimiz sanki doğal bir uydu değil de verimli çalışan bir teknolojik motor gibi. Hatta tam olarak bir iyon motoru gibi arkasında kütlesine göre çok küçük oranda bir iz bırakarak rotasını çiziyordu. Bu iddianın da ortaya çıkması sebepsiz değil. 3I Atlas Güneş'e yaklaştıkça rengi normalde kırmızı olması gerekirken maviye doğru dönmeye başladı. Daha doğrusu yaydığı toz mavi şekilde ışıldıyordu. Bu şu sebepten dolayı sıra dışı bir durum. Mavi ışıma bizim gelişmiş motorlarımızdaki gibi çok yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkar. Ancak Atlas Güneş'e 1.34 birim uzaklıktayken bile böyle bir parlama yapmaya başlamıştı. 1 AU yani bir birim Güneş ile Dünya arasındaki yaklaşık 150 milyon kilometrelik mesafeyi bize verir. Hesabı ona göre yapın. Ve tüm bu sıra dışı olaylara ek olarak Avi Loeb bir kez daha sahneye çıkarak yaptıkları yörünge hesaplamalarına göre Atlas'ın başlangıç yörüngesinin ta 1977'de size biraz önce bahsettiğim WOW sinyalinin geldiği nokta olduğunu keşfettiklerini açıkladılar. İşte işlerin zirve noktası bu açıklamaydı. Yıllar önce insanlık tarihinin en ilginç gizemlerinden birisi olan WOW sinyalinin geldiği yerden sistemimize girmiş, son derece hızlı hareket eden, devasa olmasına rağmen garip şekilde hızını değiştirip rotasını belirleyen, parlak ve bir iyon motoru gibi mavi ışımalar yayan, açıklanamayan bir nesne resmen bize doğru tam gaz geliyordu. Ve işte tam bu anomaliler üst üste binmişken ve gözler NASA'ya çevrilmişken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ve Amerikan hükümeti bütçe taslağı onaylanmadığı için kapatıldı. Ve bu kapanmadan sonra da olanlar oldu. NASA'nın detaylı verileri aniden kesilince büyük bir bilgi boşluğu oluştu. Ve bildiğiniz üzere evren boşlukları doldurur. Ancak burada ne yazık ki o boşluğu dramatik şekilde komplo teorisyenleri doldurmaya başladı. Ve yapay zeka ile üretilmiş sözüm ona teleskop görüntülerini sağda solda paylaşarak yine etrafın çorbaya dönmesine sebep oldular. Kasım ayı başında X ve Reddit'te paylaşımlar yapan kişiler Atlas'tan 1420 MHz frekansında Fibonacci dizisini içeren düzenli darbeler tespit edildiğini söylediler. İddia edilen mesajın deşifre edildiğinde ise gözlemle, hazırlan, anla, kapı bekliyor şeklinde bir anlam taşıdığını öne sürdüler. Çeşitli forumlarda ve YouTube kanallarında pek çok kişi Avi Loeb'in iddialarını baz alarak ve antik medeniyetleriyle konuyu birleştirerek işte eski tanrılar dönüyor, işte aydınlanma çağı geliyor diye içerikleri size pompalamaya başladılar. Hatta en son gördüğüm birileri 3I Atlas manifesti aydınlanması diye garip içerikler çekmeye başlamışlardı. Vallahi tebrik ediyorum. Bir olay ancak bu kadar uç noktasına çekilebilirdi. Neyse ki 12 Kasım'da Amerikan hükümeti yeniden açıldı da kurumların yaptığı incelemelerde hızlıca akmaya başladı. Ve tabii diğer ülkelerin de gözlem sistemlerinden veriler devasa komplo yığınının içinden çıkmaya başladılar. Güney Afrika'nın Karo çölünde bulunan Mirket radyo teleskobu 64 adet çanak antenini 3I Atlas'a çevirerek keskin gözleriyle onu takibe aldı. Profesör Pisano liderliğindeki ekip Atlas'ı incelediler ve internetteki iddiaların aksine 1665 GHz frekansında soğurma çizgileri tespit ettiler. Yani cismin termal genişlemesi eksi 43 derecede bile faaliyetteydi.
Bu, güneşten uzak olmasına rağmen yaptığı salınımları bize biraz olsun açıkladı. Ve cismin içinde buzulların eridiğini kanıtladı. Yani Atlas, gümüşle kaplı bir uzay aracı değil, içinde sıkışmış su bulunduran ve yavaş yavaş da bunları yayan bir gök cismiydi. Ve bu hafif buharlaşma cismin yörüngesindeki küçük sapmaları da açıklıyordu. Çünkü aynı olay aynı şekilde Oumuamua da olmuştu. Tersten gelen toz fışkırması olayı ise Avi Loeb'in iddiası gibi ters motor etkisi değildi. 3I Atlas yörüngesine çok iri taneli, yaklaşık 100 mikrometre boyutunda tozlar bırakıyordu. Güneş radyasyon basıncı ince tozları uzağa iterek normal kuyruğu oluştururken bu ağır ve iri taneler cisim büyük olduğu için yörüngesinde asılı kalıyordu. Dünyada ise bizler cismin yörünge düzlemine belirli bir açıyla baktığımızdan dolayı bu ağır toz yığınını perspektif etkisiyle güneşe doğru uzanıyormuş gibi görüyorduk. Mavi renk olayına gelelim. Bu bir plazma motorundan değil, kuyruklu yıldızın gaz baskın yapısından geliyordu. Cismin görünür ışığı, yani kırmızı ve sarı rengi yansıtan ince tozu çok az içerdiği tespit edildi. Buna karşılık bol miktarda siyanojen ve diatomik karbon yaydığı anlaşıldı. Bu gazlar güneş ışığı altında mavi ve yeşil renkte floresan ışıma yaparlar. İnce toz da az olduğu için bu mavi gaz ışımasını kırmızı renk maskeleyemiyordu. O yüzden biz cismi mavi renkte parlar şekilde gördük. Yörüngesinin Wow sinyalinin geldiği Ku takım yıldızı olduğu bilgisi ise doğru değil. Hatta Herkül takım yıldızından geldiği yönündeki ihtimal çok daha kuvvetli muhtemel görünüyor. Ki ikisinin gökyüzü konumları dramatik şekilde birbirinden farklıdır. 3I Atlas'ın muhtemelen galaksimizin kalın disk denilen bölgesinden, yani yaşlı yıldızların olduğu kısmından geldiği düşünülmekte. Ve bu da aslında yüksek hızını bize açıklayabilir. 7 milyar yaşından büyük yıldızların olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Orada artık ömrünü tamamlamış bir yıldızın patlaması sonucu etrafındaki gezegenlerin molozları akıl almaz hızlarda evrene dağılmış olabilir. Bu da Atlas'ın neden bu denli büyük ama bu denli hızlı olmasını bize açıklayabilen bir yaklaşım. Ancak bütün bunlar onun önemsiz bir kaya olduğunu göstermez. Evet, belki bir uzay gemisi değil, belki YouTube kanallarındaki gibi 3I Atlas manifestiniz size üst boyutun kapısını açmayacak. Ama bu tarz yıldızlar arası gezginlerin varlığı ve özellikle su taşımaları gerçeği dünyamızda yaşamın nasıl başlamış olabileceğini araştıran insanlar için çok önemli. Çünkü bu tarz asteroidler belki de buzdan kalplerinde yaşamın temel yapı taşı olan maddeleri o parçalanmış gezegenlerden bize milyarlarca yıl önce taşımış olabilir. Ve dünyamıza çarpınca da gezegenin sularında hayat başlamış olabilir. Ki bu sıra en olası dünyada yaşamın kaynağı teorilerinden birisi. Yani bu durumda biz uzaylıları sürekli evrenin derinliklerinde arıyoruz ama eğer bir gün bu teori kanıtlanırsa nihayetinde bu dünyadaki esas uzaylıların biz olduğumuz ortaya çıkmış olur. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz konularda her zaman önce mantıkla ve bilimle ilerleyin. Forumlardaki fantaziler ile ya da yapay zeka görselleriyle değil. Zaten emin olun uzaylıları hepimizden çok hükümetler arıyorlar. Her yıl milyonlarca dolar sırf bu gözlemlere harcanıyor. Yani gerçekten öyle bir durum olursa uzayda beliren her yıldızlar arası cisme işte uzaylılar geldi diyen ve her seferinde yanılan Avi Loeb yerine yüzlerce kişiden bu raporları duyarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.